Yeni bir tarihi maceraya hoş geldiniz. Bugün Aksaray Müzesi'ndeyiz arkadaşlar. Bu müzeye gelme sebeplerimizden bir tanesi dünyada ilk defa bir kafatasına yapılan ameliyetin bütün detaylarıyla incelemek için buradayız. Ve biz de ilk duyduğumuzda çok şaşırdık. Şimdi müzeyi şöyle bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi burası tam bir müzenin girişi. Yanımda yine her zamanki gibi arkeoloğumuz Linda Hanım. Selam olsun arkadaşlar. Binlerce yıllık tarihe biz de göz atacağız. Tanıklık edeceğiz. Tanıklık edeceğiz, göz atacağız. Bizimle birlikte izlemeye var mısınız? Hadi devam edelim bakalım. Neler göreceğiz? Arkadaşlar öncelikle müzenin dış cephesinde bulunan bazı tarihi figürler, yani Aksaray içerisinde ve Aksaray'ın çevresinden çıkarılan tarihlerin arasından seçilen güzel figürler, güzel mezar taşları gibi objeler var burada. Önce onları inceleyeceğiz. Ondan sonra müzenin içerisine doğru ilerlemeye başlayacağız. Şimdi şöyle sütunlar arasından başlıyoruz. Bunlar da böyle bir yol. Şimdi burada karşılıklı az önce bahsetmiş olduğum gibi sütunlerden, Roma dönemine ait yine bir sütun. bu Roma her yerde yaşamış. Evet. Biliyor musun? Türkiye'de her yerde yaşamış. Tabi. Bak mesela ne diyor, mermer korniş üst sütun. Görüyor musun? Şu üst sütun. Çok yakın bir zamanda bu bulunmuş ve hibe edilmiş müzeye. Tabii. Burada yine sütunlar devam ediyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi her bölgeden Aksaray'ın çevresindeki tarihi noktalardan buralara kadar getirilmiş ve müzeye bu şekilde yerleştirilmiş. Siz de gelip ziyaret edebilirsiniz. Bunların bulunduğu bölgeyi merak ediyorum açıkçası. Nasıl bir yapısı vardı? Tabi. Bu sütunlar böyleyse tamamen nasıldı? Kale gibi Merak yani. ediyorum açıkçası. Değil mi? Bir kale. Şu tarafa doğru ilerleyelim. Bu tarafta da yine Roma döneminden kalan, getirilen Bakar mısın sütunlar. boyutuna? Tabii. Çapına bakar Ağırlığı, mısın? yuvarlaklığı değil mi? Evet. Bu şekilde. Yani bu sütun böyleyse yapıt ne kadar büyüklükteydi? Tabii. Yani. Burada da yine o dönemlerden gelen, bak, kalelerden Bakar çıkarılan mısın? Orada bir oturan bir ayak figür izi var. var. Ayak. Tamamı yok ama alttan belli bir oturan bir figür var orada. Aynen Krala öyle. ait muhakkak. Aynen öyle. Şöyle. Burada da yine çıkarılmış olduğu bölgeden veya buradan daha detaylı Mermerden yapılmış. çekilen, bakın burada da Aksaray yazıyor zaten. Bu şekilde figürler var arkadaşlar. Bak şu oymalar ne anlama geliyor biliyor musun? Ne anlama geliyor? Bunlar şey olarak düşün. Kilit. Kilit sistemi olarak düşün. Nasıl Üzerine yani? gelen taşı kilitliyor. Birbirine kilitlemiş Aha, oluyor. evet. Tabii. O şekilde kilitleniyor. Aynen öyle. Sağlam bir yapıya dönüşüyor. Doğru. Yıkılmayan. Tebrik ederim. Arkeoloğumuz yine rekor konuşmalarına devam ediyor. Teşekkür ederim. Bugün müze bayağı kalabalık, yoğun. Açıkçası Aynen arkadaşlar. Aynı zamanda çocuklar bayağı da. rağbet var bu müzeye. Çocuklar Aynı zamanda falan- ücretsiz bu müze. Evet ama o çok ilginç. Açıkçası çok müzeye İlk gittik. defa, yani bu kadar müze gezdik. Evet. İlk defa ücretsiz bir müze. Hatta biz hazırlıyorduk değil mi? Aynen. Çıkartmayın bir şey çıkartmayın. Biz ücretsiz müzemizin elinde. Teşekkür ederiz. İlk defa Şöyle. ücret, ama bütün herkese, halka ücretsiz. Herkese çocuklar Aynen. falan çok rağbet ediyor. Şimdi bunlar da mezar taşları arkadaşlar, Mezar o dönemden taşları. çıkan Benim tahminim o mezarda yatanın o yüz şekli, olabilir. silüeti. Figürü. Evet, figürü. Bak şurada bir tane ilginç bir şey var görüyor musun? Şu kartal mı? Şu mu? Evet, şu şeyin üstünde Evet, duran bir kartal. kartala kuzguna Bir- falan benziyor. Kartal diyeceğim çünkü bak, figürleri kartal, görüyor musun? Evet. Orayı görmeden söyledim ben ama. Aynen. Kartal. Devam edelim. Mesela burada Osmanlı dönemi de çok mezar taşları, Evet. bildiğim kadarıyla, Zaten araştırdığım Osmanlı, kadar. Roma Osmanlı, Roma, iç içe. Hititler
Bir de Frikler mi? 3 tane tarih olması lazım burada. Ama Burada o da dönem yine yazılar çok net bir şekilde yazılmış. Hiç hatasız bir şekilde. Yani sanki bir bilgisayardan çıkmışçasına. pürüzsüz Pürüzsüz şekilde doğruluk Roma kitap gibi. yazıları. Yine burada mezar taşları Roma döneminden. Yani bu yazıları okuyabilseydik çok şey anlatıyor. Yani o Bakın kişiye bak. ait hayat hikayesi anlatıyor, Tabii. biliyor musun? Evet. Bak mesela şu iki tane bak şey var, Testi. görüyor musun? Evet, iki tane testi var. İki tane küp gibi şey figür edilmiş. Hı hı. Bak orada da var, Bak, burada da burada var. da var, burada da var. Bunlar hep mezar taşları. Aynen. Mezar taşı Mezar taşlarına çok önem verilmiş ya açıkçası. kalıntıları. Evet. Mezar taşlarına çok önem verilmiş ve orada da yazılarda da o kişiye ait kim olduğu, kaç yılında öldüğü, Tabii. yaşadığı ve konumu, ne iş yaptığı. Nasıl hepsi, öldüğü belki de. Evet, hepsi yazıyor aslında. Aynen. Maalesef okuyamıyoruz şu an. O dönemden bu döneme kalmış olabilir mi mezar taşları? Tabii ki de. Yani şimdi bizim dönemimizde de işte mezar taşları var ya, işte ruhuna Fatiha, işte ismi soy ismi falan yazıyor ya. Tabii. O dönemden bu döneme kadar gelmiş olabilir mi bu şeyler? Gelenekler. Demek ki yani hep vardı. Osmanlı'da da vardı bu. Aynen. Osmanlı'da da aynı şekilde Ya vardı. bütün dönemlerde vardı işte, ama ilk Mezar dönemleri yapan taşları- bunlardı, onu demek istedim. Yok, olabilir. Hani o tartışılır. İlk kim yaptı o Aynen tartışılır. öyle. Ama Osmanlı'da da var. O Ya hayat hep- hikayesi. Bütün medeniyetlerde var ama ilk yapan bunlar bence. Ve şöyle bir şeydir. Osmanlı'da da muhakkak bir ders verilir. Bir şey anlatılır. Hani bu dünya geçici gibisinden Aynen. bir şeyler verilir Aynen. Osmanlı'da. Bakın mesela şu Şuna bakar mısın? Şöyle Öyle bir baktığımızda- güzel yazılmış ki. öyle bir pürüzsüz Evet. ki yani böyle daktilodan çıkmış gibi. Aynen onu demek istedim. Çok güzel. Burada da yine haç, Hristiyan mezarlarından bir tanesi. Aynen. Biraz da yılan figürünü de andırıyor alt taraftan. Aynen. Aynen öyle. Bu tarafta da yine Hristiyan mezarlarından kalan taşlar var. Şimdi şurada bir tane daha doğrusu aslan figürü, doğru mu? Şu aslan, Aslan, kartal. kartal, şu da kartal, Şu da aslan muhtemelen. Vallahi şu da aslan, oradaki de aslan. Bak burada. Şehirlerin girişlerinde genelde zaten konuluyor ya. Şehirlerin girişlerinde şimdi bizim dönemimizde farklı, ama o dönemde büyük ihtimal bölgeyi temsil ediyor. Bölgeyi temsil ediyor. Hani burası benim bölgem, anladın mı? Benim vadim veya daha farklı şeyler. Ama şöyle baktığımızda Var ama ona gerçekten şöyle biraz yakınlaştıracağım arkadaşlar. Görüyor musun? Ne kadar güzel, pürüzsüz bir şekilde yapılmış ve bu taştan oyuluyor bir de. Değil mi? arkada da bir yapı var ama onu çözemedim tam olarak. Kırılmış herhalde. Hatta burada da yazıyor, bak ne diyor? Kartal, mermer, Roma. Mermerden oyulmuş yani. Düşün. Buradan bu taraftan ilerlediğinde kafası kopmuş bir kartal. İşte aynen. Aynı şekilde. Yani bu da bir kartalmış, kafası kopmuş. Şu da bir kartal. Şu aslan. Şunlar aslan, oturan aslanlar. İşte bunun kafasını koparmıştı. Aynen, kafası kopmuş maalesef. Şu çok sağlam bir şekilde gelebilmiş bugünümüze. Aynen öyle. Devam ediyoruz bu tarafa Buradan doğru. devam ediyoruz. İçerilere gireceğiz. Aynen. Orada küpler var gördüğüm kadarıyla. Böyle ilerleyelim. Küp her yerde zaten ama burada çok devasa gördüğüm kadarıyla. Bayağı büyük boyutlara sahip. Şurada bak. Şuradan bakalım. Oraya baktık. Küpü mü? Evet. Bu ne Burada. olabilir biliyor musun? Bak sen diyeceksin ki bu şarap küpü. Ya, Ben sana bir şey söyleyeyim peki. söyle. Tandır. Ne? Tandır. Tandır. Hani Sanma. ekmek yapılıyor ya hani içine böyle yapıştırılıyor ya. Ha. Olabilir mi sence? Bir Ya bana olabilir onun- yani. Bir şey de diyemiyorum.
Yine başka bir devasa bölümdeyiz. büyüklükte, Ee, çömlek. çömlekler var burada da, çok büyük Evet. boylardaki çömlekler. Ama dediğim gibi hani tahıl ambarı Yemek olarak da pişirmek için. olabilir. Ekmek pişirmek için. yapmak için de olabilir. Olabilir. Ya çoğu depo yani sonuçta. Ekmeğini Tabii de yani. pişirebilir. Ne bileyim artık o dönemde stoklaması gereken Tabii. şeyleri de stoklayabilir. Yani illaki şarap olacak değil yani. Tohum olabilir. Su olabilir. Yani Anladın? muhtemelen arkadaşlar yorumlara yazsın. Yani biz ikilerine kaldık. Acaba tahıl için mi ya da böyle yemek yapmak için, ekmek yapmak için mi? Yani yorumlarda yazarsanız. Aynen öyle. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Burayı fazla bir şey anlatacak yok. Bildiğiniz gibi bunlar genelleme küpler. Bazılarında nesnelendirme yapılmış, bazılarında Aynen yapılmamış. Şu Roma dönemine ait olduğu gibi. Şimdi Böyle ilerliyoruz. 3. etaba doğru ilerliyoruz. Burada yine bir Mermerler, küçük bir lahit. lahitimiz var. Kapağı Açılmış bir lahit üzerinde. muhtemelen. Yine Bunun içinde zaten çocuk vardır. bu muhtemelen çocuk mezarıydı. İç Aynen öyle. açılmıştır. Yok Aynen içinde öyle. şu an. Bu da böyle bir sütunun Burada da yine kalıntılardan kalıntısı, bir parçası. var. Sizce 9500 yıl önce bir ameliyat yapılır ve 10 gün yaşanabilir mi? Hadi keşfedelim. Gelin. Hadi bakalım. Burası müzenin girişi, ana müze, ana bina. Farkındaysan hiç konuşmadan geliyorum. Çok heyecanlıyım. Merak ediyorum. Hadi bakalım. Müzenin ilk girişinde optisyen taşımız var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi normalde o dönemlerde 9500 yıl önceki dönemde ameliyatta kullanılan bütün aparatları bunlardan yapılmış ve ilk ameliyat, yani dünyadaki ilk ameliyat yapılan kafatasını birazdan göreceğiz. Şimdi böyle başladığımız zaman bir de Aksaray bölgesinde genelleme olarak değerli taşların çıktığı çok bilinir yani. Burada da baktığımız zaman ilk başta fosillerimiz, kaplumbağa fosilleri, işte deniz kabukları gibi fosiller var. Burada da yine optisyen taşları gördüğünüz gibi o dönemde kullanılan böyle büyük bir kemik parçası var. Şimdi esas ameliyatın yapılmış olduğu aparatlar burada arkadaşlar. Şöyle biraz yakından alırsam burada işte o taştan yapılan dünyanın en keskin taşı, biliyorsunuz ki optisyen taşı. Bundan bu şekilde ameliyat bıçakları olarak kullanılmış. Bakın burada da zaten tahtanın ucuna takılmış ameliyat bıçağı olarak kullanılmış. Burada da yine ameliyat sonrası işte hastanın dikilmesi, artık o anda nasıl bir müdahale yapılıyorsa o tarihte o müdahaleleri yapabilmek için buradaki iğne, işte ne bileyim kullandıkları aparatlar devam ediyor. Burada da yine o dönemde tohumları işleyebilmek için, ekmek haline çevirebilmek için veya yiyecekleri her nasıl bir yemekse ona çevirebilmek için kullandıkları objeler. Şimdi yavaş yavaş oraya geliyoruz. O muazzam yere küçük küçük. Aynen. Ben tüyolar vereyim mi? Ver. O ameliyattaki kişi bir kadınmış. Bir kadın. Bir Ve kadınmış. sadece 25 yaşındaymış. tamam.
Bir kadın ve çocuğu varmış. Çocuğu da birlikte gömülmüş. Peki kaç Ameliyat- gün yaşamış? Yani kafatası izlerine bakılınca ameliyattan sonra hücrelerin yenilenmesine bakılınca 10 gün yaşanıldığı inanılıyor. Evet. Şimdi devam edersek burada yine az önce de bahsetmiş olduğum gibi Aksaray bölgesinden çıkan değerli taşlardan yapılan takılar var. İşte bileklik, kolye, küpe gibi takılar mevcut. Şimdi o esas olayın olduğu yere doğru Evet, geliyoruz. geliyoruz. Şimdi esas olayın olduğu yer tam burası arkadaşlar. İşte burası arkadaşlar. Gördüğünüz Şu gibi. şahit olduğunuz kafatası tarihe adını yazdırmış. 9500 yıl önce bir ameliyat oluyor ve o kişi 10 gün yaşıyor. Ve şöyle bir arkeologumuz bize detaylı bir şekilde bilgi verirse orada 20 ve bak şu arada 20-25 Yaşında bebeğiyle gömülmüş. Şimdi onlarda böyle bir şey varmış. Çocuğuyla gömülme. bir akış. Devamını okur musun lütfen? Bir aşıklı kadının kafatasında saplanan dergi izi günümüzde 9500 yıl önce ilk beyin ameliyatı olarak geçiyor. Şöyle bir şey arkadaşlar, ben göstereyim detaylı. Sonrasında yaşadığına ait kanıt var. Bak yakın çekim yaparsan o yapılan ameliyatta kemikler birbirine birleşmeye başlamış. Aynen Bak, öyle. görüyor musun? Aynen. Kemikler birbirine birleşmeye başlamış. Bu da yaşadığına ait bir kanıt. Tahminen 10 gün yaşadığına inanılıyor. Belki bir hafta, bir 15 gün yaşadı, onu bilemiyoruz. Ama Bir kanıtı ve burada böyle bir gelenek varmış açıkçası, onu söyleyeyim. Ölen kişiler hep cenin şeklinde gömülüp bebekleriyle, çocuklarıyla gömülüyormuş. Cenin şeklinde aşıklı höyükte ölüler kerpiç binalar tabanların altına açılan basit çukurlarla anne karnında pozisyonla gömülüyormuş. Görüyor musun? anne O bir inanış. karnından yani işte nasıl geldiyse öyle gitsin Yani gibisine. çocuklar için mi yoksa herkes için mi onu bilmiyorum. Tam olarak bilgiye sahip değilim. Böyle bir inanış varmış, gelenek gibi açıkçası. Şimdi bir de yani bu ameliyat dünyada ilk ameliyatı Evet. ortaya çıkaran bir Kaç asır bak hesap sahne eder misin? ve ondan 9500. sonraki dönemlerde ameliyatın daha çok ilerleyip bu döneme gelmesini sağlayan bir şey. Bak cesaret edilmiş. Hani şöyle düşün, o kişi hani şimdi bayıltılıyor, anesteziler var. Nasıl bayıltıldı, nasıl bir ameliyat yapıldı ve paramparça bak. Bir Kafatası de yani kafa. toplanılmış, bak o kafa toplanılmış ve yaşatılmış. İnanın çok büyük bir mucize bu ya. O döneme ait çok O büyük bir acıya mucize. nasıl dayandı? Bilmiyorum işte. O da var. Onu bilmiyorum. Şimdi buradan devam edecek olursak arkadaşlar burada yine az önce Cenin arkeolog şeklinde arkadaşımızın gömüldüğüne ait bir kanıtı bu da. söylediği gibi anne karnından nasıl çıktıysa o şekil gömülme noktaları. Bunlar da işte Burada da yine tahıl o böcekleri, dönemde tahılları işleyebilmek için noktalar yani o figürler, objeler diyebiliriz. Burada da bilmiyormuş zaten o dönemde. burada da yine o dönemlerde çalışan arkeolog ekiplerin resimleri mevcut. Burada da yine o dönemden esinti olarak böyle yapılan Bunların şeyleri mesela kazı çalışmaları. bak buralarda bulunmuş. Güvercin Kayası kazı alanı diyor. Burası Güvercin Kayası kazı alanıymış. Aynen öyle. Aksaray'da galiba Güvercin Kayası. Şimdi şöyle ilerleyelim. Bir şekilde. Bakın şimdi burada yine o dönemden kalan yine tohum ezmek için kullanılan Belki objeler. kahve dövüyorlardı değil mi? Belki burada- o dönemde de vardı kahve. Bak burada şöyle söyleyeyim. Ameliyat yaptıkları şey bak kemiklerden de bir Kemikler, şeyler evet. yapmışlar. Anladın mı? Ve en gizemli olay ilk taşın bu şekilde keskinleştirilip ve bıçak olarak kullanılması bu Aksaray'ın Sen ne demiştin? Yani en topraklarına. keskin taş demiştin bunun için. Tamam. Dünyanın en keskin taşıymış bu. Yani öyle kabul ediliyor. Burada da yine
hanede kullandıkları büyük ihtimal objeler. İlerliyoruz. Burada da yine çanaklar. Burada hayvan kemikleri var. Burada geyik boynuzları. Bunlar geyik boynuzu ve geyik çene. Şu ceylan olabilir. Küçük bir çeneye Olabilir. sahip. Aynen, burada da yine tohum ezdikleri noktalar. Burada da göstermişler, çok güzel olmuş, biz yani zaten biliyoruz da. Bak, o döneme ait tahıllar görüyor musun? Evet, yani tahıl tahıllar olarak bile sadece buğday dönem olarak ait. düşünülmesin. Çok çeşitli belki mercimeğe de ezdiler. Tabii, yani hepsi. her çeşit Ya bulduğu bütün tahılı şeyi ezebilirler. Yani. işlemeye çalıştılar. Tahıl da olmayabilir yani, bu belki dediğim gibi az önce de dedim. Belki kahveyi buldular, kahveyi ezdiler. Önceki müzelere gittiğimizde bu şekilde ezme yöntemi yoktu. Yoktu, doğru. Anladın mı? Doğru. Ve yine optisyen taşlarından yapılan o dönemde kesici aletler diyebiliriz. Bunlar var ya, boyutlarından galiba ezdikleri şeylerin, malzemelerin yapısı da olabilir. Olabilir. Ya da bir şeyin içine koyup böyle şey yaptığın mı püre haline geliyordu. Veya işte hayvan falan avlamakta kullandıkları gülle de olabilir. Doğru söylüyorsun. Anladın mı? Burada da yine bir hayvanın kemikleri büyük O ihtimal. da muhakkak kafasında bir bıçak, bir şey vardı. Kama gibi bir şeydi. Onu da kullanmışlar. Onun devamı yok. Burada da yine şöyle baktığımız zaman bir sürü objeler var. İşte o dönemde kullanılan objeler arkadaşlar. Ama enteresan bir sadece obsidyen taşı var burada bak şey olarak. Yani şöyle söyleyebilir miyim bak. Çanak çömlek zaten her tarafta aynı. Yani o dönemde tıp gerçekten gelişmiş, biliyor musun? Tabi işte ilk ilerlemesi yani. Beyin ameliyatı yapılıyor ve diş çekimleri de yapılıyordu, biliyor musun? O dönemlerde. İşte artık girmişler olaya. Evet. Buradan da ilerliyoruz. 3. bloka doğru. Buralar blok arkadaşlar. Böyle artık şey olarak ayrımlarını yapmışlar. Mesela eski Hitit devleti, Orta Tunç. Bak, bu Hitit devletinden kalan bir şey. Şöyle bir daha ilerleyelim. Neler varmış burada. Burada da yine çanak çömlek o dönemde. Bak, burada şey yapmaya başlamış, gördün mü? Yünü işlemeye başlamış. Yine işler, evet. Bak gördün mü? Yünü ipliğe çevirmeye başlamışlar. Yani bu tür objeler günümüze kadar gelemeyeceği için açıkçası onları göremiyoruz. Aynen öyle. Bak, burada da yine bronz, bak şunlar görüyor musun? Şurada bak altın var. Altın. O dönemde de altın varmış. Altını bulmuşlar. Bronzu bulmuşlar. Yine çanaklar, çömlekler. Bir Şu sürü. topaç da muhakkak ezme amaçlıydı o da. Tabii, vurmak için. Çekiç gibi ya. Yani bak orada da şunlar domuz figürü. Aynen, domuz figürleri. Domuza benziyor. Şu da Bak, şu da arkadaki de domuz. domuza benziyor. Şu yuvarlak şey ne acaba? O da tütsülük gibi. Yani şimdiki floresana benzemiyor mu floresan? Bak, şimdi burada da kullandıkları çanak çömlekler. dışarıda- Şu siyah olan ne? 23 numara. Kömür. Kömür mü bu? Kömüre benzettim. Kömür değil bence bu. Tahta bu hale gelmiş. İşte onun fosili olabilir. Aynen. Bak, bir şey fark ettin mi? Şu 20 numaraya bakar mısın? 20 numarada burada bu figür var ya, biz dışarıda Bir mezarda mezarda görmüştük. Mezar taşında. O zaman o dönemin krallığının silüeti olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Burada da yine Düğmeler. Bak burada da düğmeler, düğmeler var. işte o dönemde kullanılan ince işler diyebiliriz şunlar. Dişler için, ne bileyim, saç için farklı objeler Çivi var. şeklinde fark ettiysen. Çivi. Bak, çivi şeklinde 17 numaraya bakar mısın? Dur bakayım, 17 numara neymiş biliyor musun? Kemik, iğne. İğneymiş o. Ama çivi şeklinde gözüküyor. Ama burada da kemikler Burada da var. o döneme Aa, ait bakar mısın?
Biz dedik ya hani böyle çanak çömlek acaba ne içinde kullanılır? Mezar içinde kullanılır. Tabii mezar içinde yapılanları var ama hepsi değil yani. Hepsi değil yani. Ha, bakın mesela bu mezardaki yatan kişide ne çıkmış? 2 tane bileklik çıkmış boncuktan. Ufak tefek işte figürler çıkmış. Şurada bir tane domuz figürü mü şu ne? Ortadaki domuz figürü gibi bir figür çıkmış. Sana şuradan şunun bilgisini vereyim mi? Hiçbir zaman ceset çürüdüğünde de, iskelet haline geldiğinde de dişler dökülmez. Bu kişi yaşadığında ön dişleri komple yokmuş. Arkada azı dişleri varmış. Diş problemi çekiyormuş. Muhtemelen yeme içmede hep sıkıntı çekmiş ve zayıf kalmış. Arka dişlerinde de, alt çene dişlerinde de dişler eksik. Bunlar öldükten sonra dökülen şeyler değil. Ölmeden önce o dişler yokmuş zaten. Bilemiyoruz orasını. O kadar vakıf değiliz. Ben vakıfım merak ettim. Bak mesela yine burada da küp, bak şu da mezar. Yani içerisine koyularak gömülen bir insan. Bak mesela burada ocakları bu şekilmiş, bak gördün mü? Aynen. Ya sonradan yapılmış o alttaki. Tahminen o şekilde yapılıyor diye. Aynen. Yansıtılmak istenmiş. Yansıtılmış. Aynen. Burada da yine o dönemlerde kullanılan aynı şöyle bir bizim şey gibi çıkıyor, işte biliyor ya. musun? Hani şey olarak aynı bizim gibi değil mi? Sürahi işte, Tamam işte bardak, o çay. dönemde de insanlar damak tadı varmış o insanlarda. Tabii. biliyor musun? Pişiriyorlar. Bizden daha Hani fazlaymış. pişiriyorlarmış. Hani deniliyor ya mağara devri falan. Bak şimdi pişiriyorlarmış diyorsun değil mi? Evet. Pişiriyorlarmıştan bir geriye git. Evet. Neler varmış? Çiğ yiyorlarmış o zaman da. Şimdi buraya doğru ilerliyoruz. Burada neler var? Evet, burada da o dönemde yine Paralar. sikkeler diyor. Yani paralar, o dönemde basılan sikkeler, paralar Altın diyebiliriz. sadece 3 tane ve o kişiye ait şeyleri, Figürleri var. figürleri var. Bak Roma dönemi, Roma'da Grek sikkeleri. hiçbiri birbirine Girerek, benzemiyor. bak bu da bir Dediğim- medeniyet Hı hı. büyük ihtimal. Grek şeyleri Grek, zaten ha, dönemi. aynen. Burada ne var? Doğu Roma. Doğu Roma biraz zenginmiş. Aynen, Doğu Roma biraz zenginmiş, çoğu altın. Doğu Roma yeni Roma olarak da geçiyor zaten. Olabilir. Burada ne var? İslami sikkeler, yani Osmanlı dönemine ait sikkeler mevcut burada. Paralar. Bak Osmanlı döneminde de gümüş çok kullanılmış, görüyor musun? Genelde hep boyut olarak bizim Osmanlı tarihinde hep büyük kullanılmış paralar. Aynen Yani neden acaba? Bunun Bak, sebebi ama bir de neydi? çok küçük kullanılmış. Sebebi neydi acaba? Yani o kadar bizim varlığımız Zenginmiş var. işte. Zenginliği gösteriyor değil mi? Zenginliği gösteriyor. Simgeliyor Oralarda yani. çok fazla şeyler görüyorum ya. Önce buraları keşfedelim. Bak görüyor musun? Burada da Bu da yine yani paralar, altın paralar. sikkeler, Osmanlı sikkeleri. Gerçek para bunlar arkadaşlar. Çok güzel Bak değil şu mi? da Osmanlı şeyi. Kesesi. Ne diyor? Kesesi. Osmanlı kesesi ve Osmanlı sikkeleri arkadaşlar. Buralarda çok çıkmış demek ki. Yine bu da Osmanlı büyük ihtimal. Bu neymiş? 1334. Bu da İlhanlı'ya ait sikkeler. Selçuklu dönemi. Aynen İlhanlı dönemi. Selçuklu dönemi. 1334 yılında. 1334 yılında. Yine bu da hangi dönem? Roma dönemi. Roma dönemi. Evet, Roma döneminin altın takıları arkadaşlar, merak edenler için. Altın yüzükler, işte kolye, mesela şu karşıdaki kolyeyi görüyor musun? Evet. Altından yapılmış Bak şeyler. halka küpeler görüyor musun? Şu an Mesela. hala güncel olan Aynen günümüzde öyle. kullanılan halka küpeler. Yonca. Mesela burada ne diyor? Nerede diyor? Bak şurada bir şey var. Ağız bandı diyor. Şu. Ağız bandı ne için kullanılıyor acaba? Şuraya mı takıyorlardı acaba şey? Onu bilmiyorum. Burada da yine bir Asklepios heykeli. miş. Ya buradan Karakod'dan ne tarihi? Bakabiliyorsunuz. Bu da mermerden yapılmış abi. Aynen. O da Roma dönemi. Burada yine baktığımız zaman Bak şu seramik, bak seramik, mermer çalışması daha yüksek artık. şurada da
figürde kartal. Aynen. Buna da benziyor. Şurada da görüyorsunuz o dönemde kullanılan palta gibi bronzdan yapılmış. Bakın arkadaşlar bu da palta bronzdan yapılmış. Burada yine mermerin üzerine işlenmiş. O dönemde yine. Yani bulurdanlık olarak da geçiyor şimdi günümüzde o kandiller. Bak hep dönem dönem görüyor musun? Önce seramik, sonra cam, bronz öyle gidiyor. Evet, evet. Burada da mezarlarda kullanılan O da tütsüler. gümüş galiba. Bronz. Bronz. Bakın burada da cam işçiliği. Yine her zamanki gibi. Şu da cam. Artık camdan gözyaşı şişeleri, sürahiler, vazolar, işte ne bileyim bileklikler, yüzükler camdan oluşan. Burada da yine Roma dönemi karşımızda, milattan önce 30. Vay anam, tarihe bak. Burada da yine bronzlar, ufak tefek oluşulan bronzlar, işte mezarlarda kullanılan tütsüler. Şunlar ne bilmiyorum, kemik herhalde bu. Kemik, yine irme gibi. Olabilir, kemik. Aynen. Burada neler var yine? Burada da yine seramikten yapılan objeler, kemikten yapılan objeler. Ya bir sürü şeyler var hani. Biri bir tane yapmış ondan sonra arkasından Gelmiş. öteki yapmış falan. Mesela burada o geçen şurasının Aynen broşlar. broş var ya. Bu Broşlar, da demir çağı diyor zaten. broşlar, bileklikler. Biliyor musun? Evet. Bileklikler. Mesela şöyle bir şey. Arkadaşlar bazı araştırmalarda bulduğumuz demirler var. Demir bileklikler. Mesela ben de birkaç tane buldum öyle. Değersiz diye yani hiç şey yapmadık ama çok değerli bir şey yani. Buraya Tarihi var tabii kaç bin yıl önce. kaç bin yıl önce yapılmış yani altın olması şart değil yani. Bir değeri var. Bu da Bu da stil. yine bir mezar taşı. Bu şekilde ürünlerden yapılmış. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bunları ne göreceğiz. Şuradan devam. Burada da çürümüş bedenlerle bebek mumyası. Bebek mumyası. Gördüğünüz gibi. Bir bebek mumyası var. Doğu Roma dönemine ait. Bakın şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi. Böyle bakınca görünce içim ılık ılık oluyor. Yani Burası da mumya bölümü. Arkadaşlar. Burada da yani o dönemden kalan el mesela görüyor musun? evet. Kafatası. Ah. Adam Yine içim Burada da gitti. yine o dönemde kullanılan bir elbise. Bak üzerinde boncuklu cincikli. Deriden yapılmış. Başlık. Deriden yapılmış başlık. Başlığın burada da yine haç bronzdan yapılmış. O da bir saç haç. tokası galiba. Tutturma Burada da tokası. yine o dönemdeki hayvanlar bak, görüyor musun? Bu ne? Kedi mi? Hacım evet kedi bu. Kediye benziyor. Şu ne? Ay. Bu ne? Şu, İçim bir hoş oldu yine. şu tavşan mı bu? Bu rakuna benziyor. Ne? Rakun. Rakun. Ellerinden belli bak. Olabilir. Rakun boyundan, Olabilir. Bu kemik ne? yapısından. Burada da yine bir çocuk mu? Çocuk evet değil mi? Arkadaşlar lütfen Aynen. kusura bakmayın göstermek zorundayım. Biraz evet korkutucu olabilir. Bu tarafa doğru gelelim. Bu tarafta da yine çocuk cesetleri. Yani bu çocukları nedence mumyalanmışlar? Ölmüş demek ki. Yok hayır onu demek istemiyorum. Neden çocuklara önem verilmiş? Sürekli çocuk mumyası görüyoruz. Yani sevdiği çocuğu adam hayatta kalmıyor. Onu mumyalanmış şey olsun diye. Unutmayayım diye. Olabilir mi? Olabilir mi? Bilmiyorum. Burada da mumya. Ve fark ettin mi bak? Fark ettiysen ayak kısımları kesilmiş. Bak kesilmiş. Hepsi bir Ha, kopma yok. Bu çocuklar yaşıyorken ayak kısımları kesilmiş maalesef. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Burada Ama şok belki edici bu öldükten gerçek. sonra kesildi. Hayır. Orada zaten yapısından belli. O kesilme yeri var. Maalesef çocuklar hani nasıl bir işkenceye mi maruz kaldı onu bilmiyorum. olabilir. Belki düşmanlar tarafından. Yani onu bilemiyorum. Bak bunun ayağı Bir var mı? ameliyatta denendi çocuklar da acaba o şekilde mi? Bilemiyoruz orası. Tarih o kadar gizemlerle Bak bunun dolu ki. ayağı var.
Bunun ayağı var. Bak bunun da var. Öyle mi? Yani bu bir tesadüf olamaz, ben sana söyleyeyim. Yani iyi niyetli bakma bence. Bilmiyorum. Allah korusun. Bak bu da çark. Yani o dönemin ayakkabısı. Evet, o dönemden bu döneme gelebilmiş. Vay be. Ve deriden yapılmış. Deri. Bunun yüzünü niye kapatmışlar acaba? Of, içim zaten bir hoş ol, bayılabilirim bak. Tanınmaz bir haldeyse. Şöyle. Burada da yani o dönemde çocuklara takılan Görüyor musun? Tırnaklarına kadar var. Görebiliyorsun değil mi? Arkadaşlar yorumlarda belirtin ne düşünüyorsunuz bu konularda. arkadaşlar gördüğünüz gibi ayakları. Bunun da kafası yok. Kafası yok. Kesilmiş. Anladın mı? Kafası kesilmiş bunun. Neyse yani biz de bir gün böyle Deme ya, olacağız. tamam. Burada unutmamak lazım. Aha. Şurada yine bu bir o dönemde yapılan bir İşleme. Şey arkadaşlar ne diyeyim Bez, keten bezinden yapılmış bir işleme. işleme veya bir harita diyeceğim ama Ve benim- keten bezi diyorum da keten bezinden kefen yapılmış. şuradan da şöyle bakabiliyorsun. Buradan görebileceğiz mi acaba? Şöyle mesela şu figürü görüyor musun? Ne kadar şey net bir şekilde var. Gördün mü? Evet. Şuraya geliyor. Teşekkür ederim bizi aydınlattığın için. Heh. Şuradaki figüre bak. Evet. Gördün mü? Net bir şekilde bak birisi var orada. Çek bakayım kamerayı. Gördün mü? Evet görünüyor. Kamerada da görünüyor. Aynen. Güzel bir şey. Ve o mezardaki kişinin silüeti yine fark ettiysen. Bir bayan. Yine bir o bayan. silüet. Orada bir bayan var. Aynen. Burası da bu şekilde. Buradan ilerleyeceğiz artık. Mumyalanma yapılıyormuş evet o dönemde. Bu tarafa doğru ilerleyince üst Bu katta tarafta üst kat var denildi ama bir soralım yine. oradan mı çıkılıyordu? İkinci katımız da var denildi ama oradan çıkılıyor da olabilir. Burada merdivenden çıkıyoruz. Ha burada. Buradan tamam. Teşekkürler. Buradan üst kata çıkıyoruz. Bakalım. Üst katta Bizi neler bekliyor? Arkadaşlar keyif alıyorsunuz değil mi? Az önce biraz gerildik ama. Evet, burada da yine bakır o dönemde yaşanılmış, dönemi şeyler canlandırılmaya var. çalışılmış. ya bu dönem bizi de Temsil anlatıyor. ediyor evet. Bu yakın bir dönem tabii ki de. aynen böyle yani. Burada da yine 1980'ler mi? 1990'lar mı? 80'ler tabii. Belki daha eski. 70, 80, 90, 60. 90'a kadar var. Aynen. Buradan yine başka bir noktaya geliyoruz. Burası bizim dönemlerimiz gibi. Evet. Yani böyle sene 70, 60, 50. O da Çok eski çağa dayanmıyor. böyle. Bu da hamam kültürünü yansıtmışlar. Şu da hamam tası. Sabunu bile var. Burada da şöyle o dönemlerden kalan halalar. Hı? Evet, şöyle bir şey. Tam vakıf değilim tabii ki bunların bilgisine ama şu görünmüş olan figürlerin hepsinin tek tek bir anlamı var biliyor musun? Bir hikayeyi, bir şeyi anlatıyor yani. Tabii, Bilgim yok ama şu görülen figürlerin hepsi tek tek bir öyküyü, bir türküyü anlatıyor. Tabii. Aynen öyle. Burada da yine el işlemeleri bunlar. Bunlar zaten yünden yapılmış. Yün halılar bunlar, kilimler. Bunlar kilim. Eline detay işlenmiş. Aynen şöyle bak. Karşıdaki gibi. İşte şu şekillerin hepsini tek bir hikayesi. Mesela şu o dönemde artık Yün eğirmek için. yün çıkarmak Yani için. bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yazabiliyor. Burada gördüğünüz figürlerde ne anlatılıyor?
Mesela şu dinlendirebilirsiniz. ablamız burada iplerin renklerini veriyor bak. Evet, ipe renk veriyor. Bunlar doğal şimdi malzemelerden, otlardan Tabii yapılıyor. doğal, herhangi bir boya kullanmadan. Yok yok, hayır, tamamen doğal. Aynen öyle. Renklerini vermiş. Ne kokuyor anlayamadım. Renki bulmuş yani. Renkleri bulmuş. Hepsini karıştıralım. Anladın mı? Burada da yine o dönemde hasır işlemeleri yapan ablamız. Görüyor musun? O dönem yaşa. Şu abla, bakar görüyor musun? mısın? Karşıdaki. Damarlarına kadar yapılmış. Bu sanatçıya da bir teşekkür ediyorum gerçekten. İnanın Şu bak çok karşıdaki. can- Abi bu mu? Yok değildir ya. Bunu işte bunu yapmışlar. Allah Allah. Tabi. İlerleyelim. Burada da yine çanak çömlek yapan abimiz var. Burası da çanak çömlek. Küçüklerine kadar yapmışlar, görüyor musun? Tabi. Helal olsun. Buradaki yapılan çanak çömlekler Bakar burada mısın? da. Bak. Bir şey yapmıyorum. Devam. Burada ne var? Yemin ederim burada adam var zannettim. Korktum. Burada da Mezar bu taşı süslemeleri oluyormuş yapan galiba. bak eskiden Ha, yok. evlerin önüne süslemeler yaparlardı ya. Evet. Bunları yapan bir usta. Usta. İşte bu ustalar da nereden kalma? Nereden geliyor bu zanaat? Osmanlı'da. Roma, Osmanlı, Selçuklu dönemlerinden kalan zanaatlar bunlar bak. Eskiden hatırlıyorsan çocuklukta ben çok zor hatırlıyorum ama evlere böyle figürler yaparlardı. Girişlere, çıkışlara böyle modifler yaparlar. Evet ya, her medeniyet ayrı bir başka ama ben Osmanlı'ya aşığım ya açıkçası. Ama şimdi onları yapan Osmanlı yok. bambaşka eserler bırakmış bizlere. Yani hala günümüzde mevcut olan Aynen eserler. öyle. Hala hayran Burada da kalacağız. Osmanlı döneminden kalma mürekkep ve Allah'ın kalemin yazısı. olduğu Muhammed yazısı. Muhammed yazısı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen öyle. Kın, bunlar da kın galiba. Bunlar da o dönemlerde yine Osmanlı dönemlerinde kullanılan silahlar, barutluklar, elbiseler, tüfek, mavzer dediği, hançerler, Şunlar da Kılıç. mühürleri. Mühürler. yüzükler mesela yüzükler. Görüyor musun? Evet. Osmanlı barutluklar. Çok güzel ya, vallahi harika. O dönem Burada da ait bir Osmanlı döneminde giyinen bayanların kemerleri, Şunlar kemer oluyor. şeyler, Kolyeler, kemerler, kolyeler. işte takılar, kafalarına taktıkları fesler. İşte batik şeyler bile var. Ayaklarına giydikleri var. Kalıp görmek ister misin? Kalıp. Bak bunlar kalıp oluyor biliyor musun? Kalıp. Aynen. Bu şeylerde yapılan Elbiselerin kumaşlara üstlerine. kalıplar işleniyor bu şekilde. Hazır kalıplar. Olabilir. Üstüne basıyorum mürekkebi. Tabii. Şey yapıyor. Basıyor. Bunlar da hamam tasları. Burada da yine Osmanlı döneminden kalma Şifa tasları, cevşen var içerisinde. Yazı da. devam edelim. Yine Osmanlı döneminde bayanların takmış olduğu başörtüleri. Zaten başa dön. Burada yine Osmanlı döneminden hamamlarda kullanılan takunyalar, işte taslar. Burada da yine o dönemlerde kullanılan terazi amaçlı, ağırlık amaçlı kullanılan objeler arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz. Son bir noktamız kaldı. O da tam karşımızda. Burada da yine çanak çömlekten yapılan figürler, işte çamurdan yapılan, daha doğrusu çanak çamurundan yapılan çanak çömlekler. Bak görüyor musun? Adam. İşte Osmanlı döneminin oyuncakları bunlar. Çocuklar için. Anladın mı? Bak burada kılıçlar, ne bileyim. İşte o dönemde çocukların oynaşmış olduğu eserler. Ne diyoruz o zaman? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aksaray Müzesi'ni gezdik. Bütün detayları inceledik. Sadece bizi şaşırtan noktalardan bir tanesi dünyada ilk kez yapılan 9 nokta, yani 9 milyon 500 yıl önce yıl yapılmış önce. o ameliyat bizi şaşkınlığa çevirdi Aynen açıkçası. öyle. Ben çok keyif aldım. Ben de çok Bilgilendim açıkçası.
Ve Osmanlı dönemini biraz daha tanımış olduk burada. Daha güzel tanış olduk. Aynen öyle. Arkadaşlar da umarım çok keyif almıştır. Onlar da bir nebze olsun ilgilenmişlerdir bizim sayemizde. Devamı gelecek. İnşallah bu videoları. Aksaray'ı incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Aksaray'daki güzel tarihleri sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Yeni videolarımızda, yeni maceralarımızda buluşmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın, selametle kalın, bizde kalın.